Herkese merhaba. Sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir hafta dilerim. Şimdi değerli metallere bir bakacağız. Gümüşle başlayalım. Gümüşte ne demiştik? 31.25 hafta kapanışı olarak önemli olacaktı. 31.25 altında kapanış aldık. Fakat bakın geçmişteki direnç bölgesi destek olarak çalışmış durumda ve buradan güçlü alıcıların geldiğini gördük. Bu gelen alımlarla 31.25'in çok hafif altında bir kapanış geldi. Buna kırılım geldi diyemiyoruz ne yazık ki henüz. Ancak son derece dar bir alana sıkışmış durumda. Bu bölgeyi anlayabilmemiz için düşük zaman dilimlerine döneceğiz. Burada da yaşanan şu son düşüşün tepkisini takip etmemiz gerekecek. 31.47-31.35 bölgesi geçilmediği sürece tepkiden dahi bahsedemediğimiz dipte yatayda bir süreç yaşanır. Aşağıda ise destek olarak 30.75'i takip ediyor olacağız. Şu alanın kırılımına göre yön netleşecek. Yalnız burada 31.47 geçilecek olursa bunun bir tepki olduğunu unutmayın. Yukarıda maksimum 32.54'e kadar olan yükselişler tepki olarak kalacaktır ve tekrar satış alma riski taşır. Dolayısıyla burada dirençler kırıldıkça kademeli alımlar yapmak çok daha sağlıklı olacaktır. Riski minimumda tutmak en doğrusu olacaktır. 31.47 tepki için önemli bir direnç bölgesi. Ons altının günlük grafiklerinden baktığımızda daha bir düzeltmenin dahi geldiğini söyleyemiyoruz. 2850 altında kapanışlar almamız gerekir. Bu tarz bir kapanış aldığımızda da bakın aşağıda 2697-2672'ye kadar olan düşüşler düzeltme sınırında kalacaktır. Ancak 2672 kırılırsa düzeltmeden daha güçlü satışların geldiğini ve 2500'lere doğru bu düşüşün devam edebileceğini düşünürüz. Ancak şu an için ons altına günlük grafiklerden baktığımızda bir düzeltme sürecinde dahi olduğunu söyleyemiyoruz. Ancak tabii bu noktada düşük zaman dilimlerine dönüp daha küçük itki hareketlerini takip etmemiz gerekir. Burada da yaşanan bu 2580'den başlayan yükselişin bir düzeltme sürecine aslında girdiğimizi görüyoruz. Burada aynı zamanda bir ters çanak formasyonumuz da vardı. Bunun da desteği kırılmış durumda. Hedef olarak da 2817-2800'leri konuşmuştuk. Burada yukarıda 2886'nın üstüne atmadığı takdirde 2800'lere doğru satışların devamı beklenir ve bu bahsettiğimiz formasyon hedefi aktif olacak. 2886 üstü hareketler ise yaşanan şu son yükselişin zayıf bir düzeltmesini yaptık ve tekrar yükselişe devam ediyoruz diyeceğimiz bir süreci tetikler. Dolayısıyla bugün için yukarıda 2886 önemli bir direncimiz olacak. Buradan platine geçecek olursak platinde de bakın şu son yükselişin maksimum düzeltmesini yapmış durumda. Burada 943-933 desteği oldukça önemli olacak. Fakat 900 dolardan başlayan şu yükseliş sürecini doğru tarif etmemiz gerekir. Burada bizim beklentimiz 5 dalgalık bir itki hareketinin başlamasıydı. Dolayısıyla şu an yaşanan satışların bir dördüncü dalga düzeltmesi olarak kalması gerekiyordu. Bunun için de şu birinci dalga olarak belirlediğimiz bölgenin direncinin altına inmemesi gerekiyordu fiyatların. Perşembe günü gelen satışlarla birlikte bu direncin destek olarak çalışmadığı ve satıcıların güçlendiği bir süreci takip ettik. Dolayısıyla bu 5 dalgalık itki hareketi aslında 3 dalgalık bir tepki hareketine dönüşmüş durumda. O nedenle gelen bu son satışlar sebebiyle 933'ün kırılma ihtimali güçlenmiş oldu. Bu noktada da düşük zaman dilimlerine geçip bu belirsizliği netleştirmeye çalışacağız. Burada da şu son düşüş hareketinin bir tepkisi geliyor mu? Öncelikle bunu takip etmeliyiz. Bunun için de 960 üstü hareketler görmemiz gerekir. 960 üstü hareketler almaya başladığımızda bir tepki süreci başladı deriz ve bu maksimum yukarıda 985'e kadar tepki olarak kalacaktır. Tekrar satış alma riski taşır. 985 üstü hareketler tepkiden daha güçlü alıcıların geldiğini bize gösterecek. Her ne kadar 995'te bir ara direncimiz olsa da tekrar 1010'lara doğru hareketin devamını bekleriz. Aşağıda ise takip etmemiz gereken destek bölgesi 943-938 bölgesi. Bu 903'ten başlayan yükselişin maksimum düzeltme sınırı. Dolayısıyla bugün için şu yatay bandı takip ediyor olacağız. Aşağıda 938 kırılırsa satıcıların güçlendiğini ve tekrar 900 dolarların gündeme gelebileceğini düşünürüz. Yukarıda ise 960 üstü hareketler en azından bir tepki sürecine girdiğimizi ve 985'leri takip etmemiz gerektiğini gösterecek. Şu yatay bandın kırılımına göre yön netleşecek. Buradan paladyuma dönecek olursak paladyumda da bakın şu düşüşün %50 tepki
tepkisini verdik ve tekrar satışa döndük. Burada kritik olan destek bölgemiz 949 olacaktı. Bu bölgenin kırılmasıyla birlikte tekrar 880'lere doğru hareketin devamı beklenir dedik. Şu an için bu bölgeden destek bulmuş durumdayız. Aslında büyük resimden baktığımız zaman şu yatay bant oldukça kritik olacak artık. Burada yaşadığımız son düşüşle birlikte şu talep kadar arzın geldiğini gördük ve bir arz talep dengelenmesi yaşıyoruz. Aşağıda 869 kırılmadığı sürece düşüşten, yukarıda da 1070'ler geçilmediği sürece yükselişten bahsedemediğimiz yatay bant hareketi takip edilecek. Ancak tabi burada gene düşük zaman dilimlerine dönüp en azından yaşadığımız şu son düşüşün tepki sürecini takip etmemiz gerekir. Burada da gene geçmişi hatırlayalım. 1073'ten gelen düşüşler 970'ten destek bulup maksimum tepki sınırından tekrar satışlarla karşılaştı. Bu satışlarda aşağıda 890'lardan destek bulup tekrar bir tepki sürecine girecek mi bunu takip edeceğiz. 931-926 bölgesi burada önemli bir direnç bölgesi. Kırılması durumunda bir tepki sürecine girdiğimizi düşünürüz ve yukarıda 979-980'lere doğru, hatta şöyle şu alanı takip etmemiz gerekir. 984'ün 985'in üstünde kapanışlar almamız gerekir. Tepkiden daha güçlü alımların geldiğini söyleyebilmemiz için. Aksi takdirde bu bölgeye kadar olan yükselişler bir tepki olarak kalacaktır ve tekrar satış riski taşır. Dolayısıyla bugün için yukarıda 930 geçiliyor mu bu önemli. Aşağıda ise 892-885 desteği önemli olacak. Şu yatay bandın kırılımına göre yön netleşecek. Buradan son olarak Brent petrole geçecek olursak bakın şu alanda yatay bandı takip ediyorduk. Yukarıda 77-20, aşağıda ise 73-88 destek direnç bölgelerimizde. 73.88'in kırıldığını takip ettik ve sonrasında bakın bu bölgeyi direnç olarak da çalıştırıp tekrar satışa döndü. Yukarıda 74.26 üstüne tekrar atamadığı takdirde aşağıda 71.70.69 desteğine kadar satışların devamı beklenir. Bu 71-70-69 desteği oldukça önemli bir destek bölgesi. Burada bakın bir üçgen formasyonumuz oluşmuştu. Bu bölgeden yükselişleri takip etmiştik. Tekrar bu bölgeye dönmesi, arz talep dengelenmesi ve dolayısıyla şu yatay bandın takibi anlamına gelecek. Ancak aşağıda 70-69'ların altında hareketler alıyorsak burada güçlü satışların gelme riski var. O nedenle yukarıda en azından 74.26 kırılmadığı sürece Brent petrolde alıcı olmak doğru olmayacaktır. Evet değerli metaller ve Brent petrolden de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.